Dostlar, harika bir haberle bu videoya başlıyorum. Ulaştırma Bakanlığı 5G'nin artık Türkiye'de aktif olduğunu bugün resmi olarak açıkladı. Peki bu videoda nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle 5G nedir, ne değildir? Bundan bahsedeceğiz. İkinci olarak şu an kullanmakta olduğumuz 4.5G ile farkı nedir? Onu da dile getireceğiz. Üçüncü bölümde telefonlarımız bunu destekleyecek mi, desteklemeyecek mi? Dördüncü bölüm ise sim kartlarımız aynı şekilde destekleyecek mi yoksa değiştirmemiz mi gerekecek? Bunlardan bahsedeceğiz. Beşinci bölüm 5G şu an hangi illerimizde aktif? Hızlıca bunları anlatacağım. Ve 6. bölümde eğer telefon değişikliği gerekiyorsa bunun ikinci el piyasasına nasıl etki edeceğine dair küçük açıklamalarda bulunacağım. Öyleyse videomuz başlasın. Birçoğumuzun düşündüğü gibi 5G sadece çok hızlı internet değildir arkadaşlar. Gecikme süresi eski teknolojilere göre çok düşüktür. Yani veri neredeyse anında iletilir. Bu sayede uzaktan ameliyat gibi hassas işlemler veya Tesla benzeri otonom araçların kesintisiz çalışması mümkün hale gelir. Bağlantı kapasitesi 4.5G'ye göre çok daha yüksektir. Aynı anda milyonlarca cihaz sorunsuzca bağlanabilir. Bizim doğrudan hissedeceğimiz fark ise enerji verimliliği ve ağ zekası tarafında olur. Yani telefonumuz çok daha az şarj tükettiği gibi ağ trafiğini de çok daha başarılı bir şekilde paylaştırdığı için kesintilerin azalmasına da sebebiyet verir. İşte 5G'de bizim gerçekten hissedeceğimiz farklar bunlardır arkadaşlar. Şu anda kullanmakta olduğumuz 4.5G'den tam olarak 10 kat daha hızlı bir internetten bahsediyoruz dostlar. Bu gerçekten muazzam bir hız. Çünkü ben bunu 5-6 ay önce Tayland'da denemiştim. 4K bir filmi yalnızca 20-25 saniye içinde akıllı televizyona indirmiştim ve bu hız beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Teknik olarak karşılaştırmalı tablo ise şöyledir dostlar. 4.5G'de ortalama 37 MB indirir, 6 MB yükler. 5G ise saniyede 370 MB indirir, 60 MB yükler. Ancak bu hızlar ideal koşullarda, yani baz istasyonuna yakın, sinyalin güçlü ve ağ yoğunluğunun düşük olduğu durumlarda geçerlidir. Günlük kullanımda ortalama şartlarda bu hızların yaklaşık %30 ila %60'ına ulaşmak ancak mümkün olabilir. 5G kullanıp hız testi yapan arkadaşlar sonuçları burada yorumlara yazabilirler. Hangi telefonlar 5G'yi destekler? Bildiğiniz üzere birçok marka ve model var. Videoyu uzatmamak adına daha genel ifadeyle şunu diyebilirim. 2019 sonrası çıkan orta ve üst ve amiral gemisi modellerin çoğu destekler. 2018 ve öncesi cihazların büyük kısmı maalesef desteklemez. Bununla ilgili net bilgisi olan arkadaşlar lütfen yorumlara yazsınlar. Şimdi dostlar gelelim sim kart değiştireceğiz mi, değiştirmeyeceğiz mi ve e-sim kullanıyorum. Acaba ben ne yapacağım? Sorularının cevaplarına. Şimdi fiziksel olarak sim kart kullanan arkadaşlar için bazı operatörler yeni 5G uyumlu sim isteyebiliyorlar. Bazıları da mevcut simi uzaktan güncelleme göndererek uyum sağlayabiliyorlar. Bu operatörden operatöre göre değişebiliyor. Tabi cihaza göre de değişebiliyor. Fiziksel simin yanı sıra e-sim kullananlarda da operatör e-sim profilini günceller veya yeni bir profil gönderir. Ama her iki durumda da cihazın 5G modemine ve operatör paketinin 5G'ye açık olmasına ihtiyaç var arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili yapılması gerekenler telefon ve operatöre göre değişkenlik gösterdiği için buradan detaylı bir şekilde maalesef anlatamayacağım. Ama dediğim gibi bu değişiklikleri yapan şu an pilot bölgelerde arkadaşlar varsa deneyimlerini burada paylaşırlarsa çok mutlu olurum. Bakan Uraloğlu'nun bugün yaptığı açıklamaya göre 5G İstanbul Havalimanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 4 büyük kulübümüzün stadyumlarında test edildi. Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde ilk sinyaller alınmaya başladı bile. 5G'ye geçiş süreci bölge bölge ilerleyecek ve yaklaşık bir yıl içinde tüm Türkiye'ye yayılması hedefleniyor. İnşallah çok kısa sürede aktif olur. Sizin de bölgenizde aktif ise lütfen yorumlarda belirtin dostlar. Bakan Uraloğlu'nun 5G'de ilk sinyallerin Nisan 2026'da alınacağı yönündeki açıklaması sonrası ikinci el cep telefonu piyasası hızlandı. Deneme yapılan illerde birçok kişi mevcut cihazlarını satarak 5G uyumlu modellere geçiyor ve Nisan'da geçiş tamamlandığında 3G, 4.5G telefonların büyük kısmının yerini 5G'ye bırakacağından ikinci el piyasası daha da canlanacak. Bu yüzden eğer 4.5G'de bana yetiyor kardeşim diyorsanız yeni telefon almak yerine Nisan 2026'ya kadar beklemenizi tavsiye ediyorum. Yeni bir teknolojinin heyecanını sizlerle paylaştığım bu videoya bedava olan bir like atarsanız çok mutlu olurum dostlar. Mutlu günler. Beğen, abone ol, paylaş. Da 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 da.